Hazırım. Evet, hazırım. Karşınızdayım. Sesim için bu arada özür dilerim. Arkadaşlar hepinizden şu an sesim için bir kere daha özür diliyorum. Sesimin böyle olma sebebini buldum. Neden biliyor musunuz? Böyle yüksek müzikli ortamlarda dışarı çıkıp konuşmaya çalışınca bir de bir iletişim halinde olma durumunda sesin gidiyor. Ve hani bunu gerçekten soğuk içmek hani veya başka bir şeyle alakası yok yani. Hani kesinlikle orada konuşmaya çalışmak. Peki niye müzikli ortamlarda dans etmek yerine konuşmak istersiniz? Onu da ben anlamıyorum. Bundan sonra böyle yapacağım herkese. Başlayalım mı Şeyma? Bismillah. Kahvemi bir içeyim. YouTube ile başlayalım istersen. Çünkü kanal açınca farklı düşünceler oluştu insanların kafasında. Param bitti vesaire diye şeyler söylendi. Sen ne söylemek istersin bu konuyla ilgili? Evet. Hemen direksiyonda bir acımasız bir soruyla geldi. Şimdi YouTube şöyle bir şey aslında. Benim pek fazla içinde olduğum, senelerdir hani böyle izleyip içinde olduğum bir mecra değil. Çok ilgilendiğim bir alan değildi. İlgili olduğum diyeyim. Ve şöyle bir şey, ben orada sadece müzikler, bulamadığım müzikleri falan açar, orada kliplerini, müzikleri izlemek için kullandığım bir mecraydı diyebilirim. Şimdi şöyle bir durum var. Birkaç senedir aslında benimle böyle hani gelip de ben de YouTube kanalı çekmek diye hani bir hikayeler bana getiren işte böyle yapalım mı şöyle yapalım mı diyen kişi çok oldu. Ama Milana sen siz gelene kadar bunu hiç böyle bir profesyonel bir şekilde düşünmemiştim açıkçası. Ama ne olduysa hani sizden böyle bir öyle bir herhalde elektrik öyle bir şey aldım ki güven aldım ki neden şimdi hani buna girmeyeyim ki dedim. Ve aslında ben elinde telefon olan, fotoğraf videosunu çekmesini seven, başkalarını da çeken, sürekli zaten kendi kızım da öyle yani biliyorsunuz. O kameralarda benim Instagram'da büyüdü neredeyse. Çekmesini seven aslında buna ilgili bir insanım. O yüzden hani neden biri beni çekiyor olmasın, benim hayatımı çekiyor olmasın da biz buna böyle bir şekilde girmeyelim ki dedim. Ve benim hoşuma gitti. İlk deneme, ikinci deneme çok da güzel gitti aslında. Çok da hoşuma gitti. O yüzden bundan sonra da devam edeceğim ama şöyle bir şey yani biz de ekipçe aslında yani ne içerik hani yapalım, sunalım insanlara diye, üretelim diye düşünüyoruz. O yüzden de böyle girdik ve devam ediyoruz. Yani bunun bir para bitmesiyle falan alakası yok. Bu namaz olayına üstünde de bir durmak istiyorum. Çünkü bu çok konuşuldu. Ben söylediğim için konuşuyorum. Evet, ben namaz kılıyorum demiştin. Hani bıraktın mı? İnsanlar bunu merak ediyor. Çünkü seni hep partilerken partilerde görüyorlar. Hani o dinini bıraktın mı? Ya da namaz kılmayı. Değil mi? Çok uç noktalar gibi gözüküyor aslında. Bence de. Çok ağladım. Hani benim annem babam 5 vakit namazında insanlar. Benim annem hayatında babam içmiş zamanında. Annem ağzına içki sürmemiş falan bir insan. Hani biz gerçekten çok aslında akrabaları çok dindar bir aileyiz. Hiç öyle göstermesem de biliyorum. Şimdi şöyle annem babam dediğim gibi böyle ve ben hani gerçekten Allah'a çok inancı olan ve biz böyle büyütülmüş bir şeyiz yani. Hani böyle büyüdük, böyle yetiştik. Ben de öyle. Melisa'ya da bu arada öyle yapıyorum. Kimse hani düşünmez tabii ama bir Melisa'yla bu Allah muhabbetlerimizi duyuyorsanız çok komik. Gerçekten ama o kadar iyi anlıyor ki. Sonra çok tatlı bir şekilde çünkü ona böyle söylüyorum, anlatıyorum. İnşallah doğru söylüyorumdur. Şimdi o dönem çok ağladım, çok üzüldüm ve gerçekten hani çok Allah'a sığındım, çok dua ettim. Yarı Kur'an bitirdim, Kur'an'ı okudum. Ve orada hani aslında tamamen şunu söyleyeceğim. Bu kalple alakalı olan bir şey. Buradan her şey gidiyor. Sen ne veriyorsan, sen ne düşünüyorsan, sen ne kadar niyetin neyse o tamamen sana geri geliyor zaten. O yüzden hani namaza başladım. Evet içki içmiyordum. Namaza başladım. Bu kadar karnım vardı. Hala ayaklarımı kaldırarak abdest alıyordum böyle. En son 2 haftamda oturarak namaz kılıyordum falan. Ama hani yine bak hani yani anladın mı? Oturarak kılmayı son 2 haftasında falan yapmıştım yani. Namaz kılarak doğuma falan gittim. Çok da kolay bir doğum yaşadım çok şükür. Sonra yine bunun için 1000 tane yorum atacağınızı biliyorum.
neler söyleyeceğinizi çok iyi biliyorum. Maalesef hayat şartları, maalesef de demek istemiyorum, mutluyum çünkü. Hayat şartları, bulunduğumuz durum, yeni jenerasyon, bu yaşadığımız şey, bu sosyal medya, bu hayat, bu şey. Yani bu olmuyor oldu. Hani bu namaz kılamıyor oldum. Ve böyle devam etti. Ama bunun benim namaz kılamıyor olmam, bırakmış olmam veya hani Allah inşallah nasip eder tekrar kılmayı bu arada. Bütün hepinizin böyle dediğini biliyorum. İyi niyetli olanların. Yani bu benim kalbimin değiştiği veya benim düşüncelerimin değiştiği veya ben birilerine kötülük yapmak istiyorum, canını yakmak istiyorum, dedikodularını yapmak istiyorum, işte onların hakkını yemek istiyorum. Hani anladın mı? Böyle bunu öyle bir durum diye bunları düşündüğüm anlamına gelmiyor. Hani benim düşüncem ve kalbim, benim inancım değişmedi. Benim dualarım, ettiğim dualar değişmedi. Ben her gece yine duasını eden, yine Allah'a şükreden, her sabah da kalktığımda şunu yaptığımız için bile ne kadar şanslıyız. Teşekkür ederim Allah'ım diyen bir insanım. O yüzden de beni Allah tabii ki de beterinden korusun ama beni hani öyle parasızlık, yok bilmem ne, yok uçağıyla ya falan filan, beni bunlar mutsuz edecek şeyler değil arkadaşlar. Ben hani ne kadar çok ağır şeyler yaşamış oldum desem de her zaman şunu söylerim. Ben ilişkisel olarak bir evlilik olayı, ilişkisel anlamda ağır şeyler yaşadım. Allah bana sağlık anlamında hiçbir şey yaşatmadı. Çok şükür. Bir de şu nafaka konusu var. Yetmiyor mu diyorlar. Yetiyor mu? Tek gelirin sadece nafaka mı? Nedir buradaki durum? Nedir buradaki durum? En çok böyle değil mi? En çok sorulan, hani konuşulan konu bu. En çok konuşulan. En çok herkesin bir konuştuğu, hep bir tweetlerde gördüğüm, herkesin bir takıldığı olay nafaka. Nafaka. Niye bu kadar takılıyor mesela? Hani buna acaba anlamıyorum. Sonuçta ben evet, yani bunu söylemek doğru yanlış pek umurumda değil demek istemiyorum ama hani bilmiyorum bu saatten sonra bu doğru mu yanlış mı, ama ben 10 senedir beraber olduğum bir adamdan ve 6 yaşında da ortak çocuğumuz olan bir adamdan nafaka alıyorum arkadaşlar. Hani 18 yaşımdan 28 yaşıma kadar ona adamış. 18-28'imi tamamen ne diyeyim, ergenliğimden 28'ime kadar en muhteşem yaşlarımı bir adama adamış, aşık olmuş. Sonunda yürümemiş, 6 yaşında şu anda olan muhteşem pırlanta gibi bir çocuğu olan. Sonunda bir sene evli kalmış, boşanmış bir adamdan ben nafaka alıyorum. Herkes, boşanan herkes gibi. Anlatabildim herhalde. Daha ne kadar hani bunu da açıklayabilirim aslında tamamen temiz bir şekilde. Peki yetmiyor mu bu nafaka? Yetmiyor. Öyle bir ihtimal yok. Öyle bir ihtimal var mı yetmeme gibi? Çok şükür yetiyor da benim kendim ayrı zaten kazandığım para var. O yüzden Tek gelirin yani nafaka tek gelirim nafaka değil. Evet. Yani o zaten tek gelirim benim ondan aldığım bir nafaka değil. Bir ücret, bir para, bir meblağ. Sadece o değil. Bizim Acun'la iletişimimiz sadece o değil. Hani bunun arkasında bilinmeyen bazı şeyler var. Sadece benim nafakama takılmış rakamsal olarak ama bilmediğiniz şeyler var arkadaşlar. O yüzden ama siz yine de benim günahımı almaya devam edin 125.000 veriyor diye. Bu başka gelirlerin, yani ondan bahsetmişken son dönemdeki işbirliklerin çok göze çarpıyor. Yani Şeyma Subaşı da swipe up yaptırır oldu diyorlar. Bu konuda söylemek istediğim bir şey var mı? Evet, çok aslında bu konuyla alakalı bir şey söyleyeceğim. Siz beni şimdi eski kocamdan dolayı tanıdığınız için ve sürekli onunla beraber çalışmayan ve onunla beraber gezen hem de çocuğuyla eğlenen sürekli bir travel halinde bir kız gördüğünüz için, hayatım boyunca çalıştırılmadığım için şu anda bunu yapıyor olmam, bence önceden yapmalıydım zaten bunları. Ama öyle bir durumum olmadı. Öyle bir imkan sunulmadı. Öyle bir şey gelmedi hayatımda. Ben de şuyum arkadaşlar. Bana verilen imkanları değerlendirmesini bilen ve o yüzden de güzel yaşayan ve bunlarla kendini besleyen ve kendini geliştiren bir insanım. Siz kendi arkadaşlarınızın, kocalarınızın, kendilerinizin, erkek arkadaşlarınızın paraları olur, kadınlar kendilerine olur. Bunu
çantaya, büyük pırlantalara, gidip sosyete partilerine gitmeye harcarsınız. Ben kendimi geliştirmeye, yurt dışında yeni insanlar tanımaya, işte kendimi daha fazla enerjisel olarak yükseltmeye adadım. Ben bunu farklı değerlendirdim. O yüzden de hani ben o zaman çalışmadım, çalıştırılmadım, çalışamadım. Ama şimdi ben şu anda Şeyma Subaşı su akarken hani ben şu anda çalışıyorum ve gayet kendimi, ben şeyi anlamıyorum, hani bu garip, niye hani bu yanlış anlaşılıyor? Ya, güzel çalışıyorum. Hani zevkli bir şey, eğlenceli bir şey yapıyorum. Zaten Instagram'ıma 2 milyon yaklaşık storylerimi izletiyorum. Ben boşa zaten story de atıyorum. Siz seviyorsunuz izlemeyi. Arada ben kendim, hani bana zorla yaptırılan bir şeyi ben yapmıyorum. Zaten içinde olan hayatımın içinden bir şey koyuyorum, yapıyorum. Şimdi gelelim bir sonraki soruma. Health işte durumlar nasıl? Devam mı yoksa başka projeler var mı kafanda? Ne oluyor? Konuşulan bir konu bu çünkü. Ben burada bu soruyu bütün dürüstlüğümle cevaplıyorum. Tamam mı? Hazır mısınız? Şimdi biz 1,5-2 sene önce, gerçekten ben diyeyim size, işte her zaman söylüyorum bunu zaten. Tulum, Los Angeles, New York, London, Meksiko, nerelere gittiysem hep böyle tamamen sağlıklı kafasında yaşayan, işte sağlıklı marketlere gideyim, sağlıklı kafelere gideyim, sağlıklı restoranlara gideyim, onların tadına bakayım ve bunlara son böyle bir 6 senedir falan, 6-7 aynen senedir çok böyle hani ilgili bir insan haline dönüştüm. Ve ben gittiğimde sonra 2 sene önce falan bunu hani Acun'a bir şeyde bulundum. Bir böyle proje gibi, böyle hani nasıl denir? Hani ben buradakileri şuralara, buraya getirmek istiyorum. Şurada bunlar var aslında ama Türkiye'de bu yok. Aslında burada hani bu kadar böyle spor pilatesle yapılıyor ama aslında burada yok. Ama işte burada bak, Green Lover diye bir sistem var. Hani herkes böyle yeşile odaklan, daha sağlıklı, kendine daha iyi bakabilmek işte odaklı, buraya getirelim diye. Ve ben buraya ismini, hani Healthish isminden, menülerinden, içindeki bütün renklerine, her şeyine kadar gerçekten ben karar vermiş, benim emeğim olan, ekiple de beraber hani emeğim olan bir Healthish, biz restoranı böyle sağlıklı besinlerin olduğu, yemeklerin olduğu, smoothie'lerin olduğu, bir acai bowl'ların olduğu bir restoran, kafe açtık. Bu başta gerçekten çok güzel gitti. Bu tabii ki de benim ünlü olmam, Acun'un ünlü olması, beraber hani açıyor olmamız, o zamanki bizim ekstra ikimizin hani beraber popülaritesi diyeyim. Belki o yüzden, ama sonrasında gördük ki 3 ay sonra, 4 ay sonra hala hani müşteriler çok memnun kalıyor, yemeklerimizi çok seviyorlar, Time Out ödüllerini bize verdiler. Yani hani gerçekten çok güzel gitti. Benim bu yaz olayım başladı. Ben Nisan ayından itibaren, o zaman bir Miami'ye çok uzun süre gittim. Ondan önce Ocak'ta full Tulum'da 1 ay kaldım neredeyse. Sonra Phuket'e gittim. Sonra Şubat, Mart, habire yurt dışı, Nisan, Mayıs dedim. 6 ay zaten Ibiza'daydım. Şimdi kafe, restoran işi şöyle bir şey. Eğer sen başında olmazsan asla işleyemez. O ne kadar bilmem neyim gidiyor, bu kadar hani o ne kadar satmış, bunun cirosu bilmem neyini düşürmek lazım. Eğer bunları kovalamazsanız bu iş hiçbir şekilde gitmez. Ve bizdeki şanssızlık diyeyim. Şanssızlık değil aslında da. Benim çok fazla yurt dışına gidiyor olmam ve bunlarla ilgileniyor olmamam zaten hani, ve oranın enerjisini çok düşürmüş oldu aslında. Çünkü oraya bir şekilde, oranın sahibi benim. Bütün herkes bunu biliyor. Ben geldiğimde geliyor diye sistem eğer zaten varsa bu işlemez. Öyle değil. Ben orada olduğum zaman ben orada bizim çalışanlara bile enerji veriyordum. Benim enerjimle onlar bile yükseliyorlardı. Ben oradan çıktığım zaman, başka bir yere dağıldığım zaman o Healthish tamamen her şey, personelinden hani yemeğine kadar, bizde enerjisel diyeyim, kalite demeyeyim ama hani onu demek istemiyorum çünkü hala yemeklerimiz, kalitemiz çok güzel. Düştü. O düşünce, belki müşteri memnun kalmadı. Sonra geldi müşteri, gitti müşteri. Hani her şey değişti. Ve gerçekten kiramız çok yüksek. Hani normalde hiçbir yerde olmayan bir kira ücreti var, biz de ödüyoruz. Bebeğin en güzel yerinde olduğu için. Biliyorsunuz ki Luka'nın karşısındayız. Ve bizim şöyle bir durumumuz var. Biz de alkol satmıyoruz. Biz sadece smoothie'lerle ve sağlıklı yemeklerle oranın, yani yaklaşık 80.000 TL olan kirası, diğer personel şeylerini sana söylemedim, onu çıkarmaya çalışıyoruz. Çıkıyor
Ama hani benim cebime oradan bir şey girmiyor. O yüzden hani ben şöyle düşünüyorum ki bu akla da yeni geldim diyeyim. Eğer bir şeyin içine business hani girmek kadar çıkmak da doğru yerde çıkmak da bence doğru bir adımdır diye düşünüyorum. O yüzden ne daha fazla para kaybetmek ne de belki de hani işte taba çıkacağız işte evet ama öbür aya bakalım öbür ay kazandık ama diğer aya bakalım hani böyle bir benim de buraya başka şeylerim yürürken başka bir projeler yapmayı düşünürken ve onlar çok hızlı giderken hani iyi giderken bir yandan sosyalleşme bir yandan yurt dışı derken ben health iş eşittir Şeyma Subaşı olarak sadece orada kalamam. Ben bunu gördüm. Son hani böyle birkaç aydır böyle içindeyim gerçekten. Eğer ben health iş eşittir Şeyma Subaşı olarak sadece öyle duracaksam, Şeyma Subaşı bir kafe restoranı sahibidir olarak duracaksam evet devam ederim, kazanırım da yaparım da. Ama ben bu değilim. Biz de mantıklı bir şekilde düşündük ve şu anda hani bakıyoruz. Son bir durumlara bakıyoruz. Hani herhalde kapatacağız gibi görünüyor. Burcu Esmersoy, işte Oğulcan Engin gibi insanlarla kankaydın. Çok sürekli onlarla beraberdin. Neden artık birlikte görünmüyorsunuz? Acun hamileliğin sırasında seni Miami'ye sürgüne mi gönderdi? Tekrar evlenmeyi düşünüyor musun? İstiyor musun? Sana takan magazin programlarına ne demeli? Seninle dertleri nedir? Yani hatta hakaret etme seviyesine kadar geldiler. Niye sana karşı bu kadar sert bu insanlar? Ya iyi oldu ben bunu koyacağım.